Dostlar selam. Şu an Riga'dayım. Beraber Letonya'yı gezeceğiz. Saat 10.30. Kalacağım yere gidiyorum. Kalacağımız yer hazır. Hafif bir soğuk var. Sokaklar bomboş. Güzel ama hazırlıklıyım bu sefer. Balkanlarda yaptığım hatayı yapmayacağım. Yani videoları yan çekme, dik çekme, işte pikselleri küçültme vesaire, mikrofon kullanımı. Bunlara çok daha dikkat edeceğiz. Aynı zamanda tecrübem de var. Çantamı bu sefer doldurmadım devasa bir şekilde. Yeterli şekilde doldurdum. Paramı, kredi kartımı vesaire her şeyi bu sefer nizami yaptım. Bugün başlıyoruz. Baltıkları gezmeye, daha doğrusu Baltık ülkelerini gezmeye. Yani Letonya'dan başlayıp Litvanya'ya gideceğim. Litvanya'dan Polonya'ya ineceğim. Muhtemelen Doğu Avrupa turu gibi bir şey olacak. 3 ülke gezmiş olacağım. 2 haftalık bir Schengen'imiz var. Ya İtalya'ya gittim. İtalya'dan aktarmalı bir şekilde geldim. Çünkü İstanbul'dan direkt Riga'ya gelmek zor. Yani zor dediğim Türk Hava Yolları ve Pegasus seferleri yok. Türk Hava Yolları ve Pegasus olmadığı için sadece Baltıklarda bir tane, yani Baltık Airlines miydi neydi bilmiyorum. Yani Letonya'nın veya genel olarak bu kuzey ülkelerinin bir tane kullandığı bir havayolu şirketi var. O getiriyor sadece İstanbul'dan Letonya'ya direkt kalkış. Yani o da hani çok pahalı. 8.000 lira 10.000 lira arası. Ben 2.500-2.700 lira civarında bir maliyetle günümü harcadım ama. Yani Roma'ya gittim. Roma'da 4 saat bekledikten sonra da Riga'ya Ryanair ile geldim. 15-20 euro Ryanair'e verdim. 2.000 lira civarında da Türk Hava Yolları'na verdim. Low cost, gayet iyi, temiz. Şu an kalacağımız yere gidiyoruz. Sağ olsun burada bir arkadaşım beni misafir edecek. Couchsurfing'den buldum. Türk. İyi denk geldi. Sağ olsun bizi misafir edecek. Yol da gösterdi. E-sim aldım. Vallahi şu an her şey güzel. Bakalım. Riga'ya ama böyle bir beğendim yani. İçi böyle bir huzur dolu bir yer gibi geliyor bana böyle. Zaten şu an şehir merkezine bir 10 dakika falan uzaklıktayız. Yani hani ulaşım güzel. Ya ulaşım mesela çok güzel halletmişler. Her yere tramvay, metro değil tramvay, işte otobüs. Hani ulaşım çok rahat, çok güzel. Aşırı beğendim. İnsanları çok bilinçli geldi benim gözüme. İlk dikkat çeken ne oldu? Yani İtalya'dan Letonya'ya geliyordum. Hani uçakta mesela yani çok fazla çocuk gördüm. Çocukları böyle aşırı tatlı. Çocuklar aşırı tatlı, böyle çok güzel bilinçli eğitilmiş yani. Hani mesela Doğu Avrupa ülkesine geldik. Yani fiyatlar mesela nispeten uygun. Avrupa'ya göre biraz daha kötü hayat şartları yaşıyorlar. Bunlar doğru ama yani benim beklediğimden biraz daha bilinçli, gerçekten hani Avrupa'nın çok da uzağında olmayan insanlar gibi geldi. Ama biraz da buranın dokusunu anlamak lazım. Yani çünkü tarihleri dediğim gibi 93'te hani ayrılmış, Sovyetler bölündükten sonra. Bir kısmı hani Rus, bir kısmı Leton. Yani orada birazcık bölünmüş gibiler. Ama dediğim gibi yani çoğunluk, zaten Letonya küçük bir yer. 2 milyon, 2,5 milyon kadar nüfusu var. Yoktur bile belki. Yani şehri falan çok beğendim ben yani. Böyle küçük, minik, ufak, hoş bir yer yani. İnsanlar böyle geliyor, sporunu yapıyor. Doğası güzel, yemyeşil. Hoş bir yer yani. Ve çok az turist var. Belki de tek turist benimdir. Turisti bırakın insan bile yok yani. Tabi burası şehir merkezi değil. Old Town'a gideceğiz. Orada muhtemelen biraz daha fazla insan görürüz. Arkadaşlar yeniden selam. Burada Couchsurfing'de şu an Letonyalı Oscar Bogdan'la kalıyorum. Kendisi yanımda. Beraber geziyoruz. İlk gün bir Türk arkadaşlaydık. Sağ olsun güzel ağırladı ancak İstanbul'a döndü kendisi. Ben de şehri gezmeye anca başlayabildim bugün. Yani burada gözüme ilginç bir şey çarptı. Girişi böyle yapalım dedim. Şu an Letonya Riga'da bir fuar merkezinin önündeyiz. Etrafta Ukrayna bayrakları, parklar vesaire var. Ama ilginç olan, yani asıl ilginç olan olay buranın karşısında. Bunu size göstermek istiyorum. Burası Riga merkez. Letonya'nın başkenti. Rus konsolosluğunun tam karşısındayız, önündeyiz. Burada genelde devlet daireleri vesaire var. Yani bu caddede, bu bölümde. Rus konsolosluğunun önüne bir park yapılmış ve bu park yani Ukrayna bayrağının renklerinde süslenmiş. Sarı, mavi. İşte parkın önünde buradaki yani asıl mantığı anlatmak istiyorum. Rusların parklardaki Ukraynalı masum çocukları öldürmesi ve katil olduğunu simgelemek. Hani biraz daha ilerlediğimizde konsolosluğun tam karşı caddesinde Alexei Navalny'nin adına düzenlenmiş bazı çelenkler, çiçekler var. Onun fotoğrafları var. Navalny biliyorsunuz birkaç ay önce dünyada bayağı epey gündem oldu. Putin'e muhalif olan bir Rus lider bu. Yani 17-18 sene hapis cezası aldıktan kısa bir süre sonra zehirlenerek öldürüldü.
Ve bunu çoğu herkes Putin'in yaptırdığını, yani bütün dünya kamuoyu Putin'in yaptırdığını konuşuyor. Konsolosluğun tam karşısında Putin'in vampirmiş gibi ağzını kanla kaplayıp konsolosluğun tam karşısına portresini koymuşlar. Savaş karşıtı yazılar, Ukrayna bayrakları vesaire var. Yani burada Letonya, ya burası Letonya. Burada insanlar, özellikle genç nüfus, Rusya'yı pek sevmiyor. Ancak zamanında Sovyetlerin hükmünde yaşamışlar yani. Uzun yıllar. Ve yaşlı, yetişkin nüfus, yani neredeyse hepsi akıcı şekilde Rusça konuşuyor. Ve ne kadar sevmeseler de ülkenin neredeyse 1/4 Rus nüfustan oluşuyor. Yani burada Rusça bilirseniz insanlarla anlaşabiliyorsunuz ama bir tezattır ki ülkede Rusya'yı, özellikle genç nüfus, genç popülasyon Rusya'yı hiç sevmiyor. Ve çocuklarına da Rusça öğretmek istemiyorlar. Yani burada Letonya'ya geldiğimde gözüme ilk çarpan bu oldu. Burası Letonya'nın başkenti Riga. Şu an Riga Old Town'dayız. Sizler şehri gezerken ben de Letonya hakkında bazı bilgiler vereyim. Letonya bir Baltık ülkesidir. Avrupa'nın kuzeydoğusunda ufak bir yerdedir. Kuzeyde Estonya, güneyinde Litvanya, diğer Baltık ülkeleri komşularıdır. Şu an biz en büyük şehri ve başkenti olan Riga'dayız. Ayrıca Letonya doğusunda Rusya ve Belarus'a da komşudur. 2 milyondan az bir ülke nüfusu var. Halk Letonca konuşuyor ve halkın çoğu Rusça biliyor. Ancak ileriki nesillerin Rusçayı öğrenmeden büyüyeceği öngörülüyor. Çünkü özellikle genç nesil Batı hayranlığı ile büyüyor ve Rusya'dan, aynı zamanda Rusya'nın dili olan Rusçadan nefret ediyorlar. Letonya cinsiyet dengesizliği olan ülkelerden ve kadın nüfusu erkekler oranla %17 daha fazla. Bu oran Avrupa'da en yüksek dengesiz oranlardan. Zaten onlardan hemen sonra da %14'te komşuları Litvanya başı çekiyor. Bu iki ülkede kadın nüfusu erkeklerden çok daha fazla. Kadın doğum oranının fazla olması, Sovyet rejimi çöktükten sonra kadınların kapitalizme erkekler oranla daha hızlı adapte olması gibi sebepler bunlara verilebilir. Yani sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli olan bir ırka sahipler. Öyle bir genetiğe sahipler. Güzel bir ırka sahipler. Bağımsızlığını Litvanya ve Estonya ile beraber Sovyet Rusya'dan aldılar. Yani Sovyet rejiminden memnun olmayan Baltık halkları 1989'da 1 milyonu Letonyalı, 700 bini Litvanyalı, 500 bini de Estonyalı olmak üzere bir 600 kilometrelik insan zinciri oluşturdular. Buna da Şark Devrimi adını verdiler. 91 yılında Letonya bağımsızlığını aldı sonuç olarak. 2004 yılında da Avrupa Birliği ve NATO'ya kabul edildi. Stratejik bir konumda olması Letonya Avrupa için Rusya'ya karşı yani tampon bölge konumunda ve Doğu bloğunda olmaması, yani Rusya'nın yanında olmaması Avrupa için de bir koz. Bu yüzden kolay bir şekilde NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ben kabul aldığını düşünüyorum. Ekonomisine gelecek olursak Euro kullanıyorlar. Letonya'da asgari ücret yaklaşık 700 euro. Yaklaşık diyorum çünkü burada vergi mevcut. Ortalama vergiyi çıkardığınızda net kişiden kişiye değişmekle beraber 600 ile 700 euro arasında bir maaş geliyor. Yani minimum maaş miktarı bu. Letonya diğer Avrupa ülkeleri gibi zengin değil ve burada ortalama bir McDonald's menüsü 5 euro. Ancak Eurostat nasıl okunur bilmiyorum. Yoksulluk verilerine bakarsak en yoksul ülkeler arasında Romanya ve Bulgaristan var. Bir de Yunanistan'la İspanya var. Yani burası yok. Halk asgari ücretin düşük olmasına rağmen yoksullukta yüksek sıralarda, üst sıralarda değil. Yani ülkede ortalama maaş 1000 euro. Burada çok fazla göçmen yok. Üniversite okumaya Hindistan gibi ülkelerden gelen insanlar var. Onlar da genelde Bolt gibi kurye işlerinde çalışıyorlar. Ülkede en bilinen firma devlete ait Air Baltic Hava Yolları şirketi. Letonya'da yani bir de havadan bahsedelim. Hava genel olarak soğuk. Hep soğuk. Yani ülkede sert bir karasal iklim var. Sert karasal iklim var. Şu an Mart ayında ortalama 1-2 derece kuru soğuk ve ara ara açan güneşle ilerliyoruz. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kış aylarında havanın eksi 15-20 dereceleri bulduğunu, çok sert soğukların olduğunu da söyleyebiliriz. Dostlar selam. Şu an otobüsteyiz. Otobüste bir ben varım. Saat otobüs değil, troleybüs diyorlar buna. Bir ben varım.
sadece. Saat gece 1. Pardon. Gece 1, Türkiye'de 1 herhalde. 11.40 şu an burada saat. Yollar bomboş ama troleybüsler hala çalışıyor. Yani saat gece 3'te bile 4'te bile falan bulabiliyorsunuz. Buranın da güzel yanı bu. Oktan da bisiklet de geliyor. Vallahi mis gibi gidiyoruz şimdi. Güzel oldu ama hava çok soğuk ya. Vallahi billahi çok soğuk yani. Ben böyle bir soğuk görmedim, duymadım. Elektronik sistem de böyle işte. Şunu okutuyorsunuz. Bu kartı. Ve sürekli sık sık gelip kontrol ediyorlar. Okutmadığınıza bakıyorlar. Ama 7/24 yani otobüsün olması ya da troleybüsün artık neyse olması bence gayet güzel bir şey.